Don Kişot. Don Kişot, İspanyol yazar Miguel de Cervantes tarafından yazılan ve ilk kez 1605 yılında yayınlanan bir romandır. Dünya edebiyatında en büyük eserlerden biri olarak kabul edilen hikayede, şövalye romanlarına takıntısı olduğu için kendini Don Kişot olarak adlandıran orta yaşlı Alonso Quijano'nun maceraları anlatılır. Alonso'nun amacı haksızlıkları düzeltmek ve şövalyelik çağını geri getirmektir. Alonso, aslında İspanya'nın La Mancha bölgesinden bir hidalgo, yani soylu çiftçidir. O kadar çok şövalye romanı okur ki akıl sağlığını yitirir ve bir şövalye olmaya karar verir. Adını Don Kişot olarak değiştiren Alonso, sadık bir köylü olan Sancho Panza'yı sadık bir kalfası olarak yanına alır ve maceralarına çıkar. Don Kişot'un sanrısı, onu sıradan dünyayı büyülü bir ülke olarak görmeye yönlendirir. Rüzgar değirmenlerini birer dev olarak, hanları ise kaleler olarak algılar. Onun komik ve yanlış eylemleri, gittiği her yerde kargaşa ve kaosa yol açar. Ancak kararlılığı ve idealizmi de karşılaştığı bazı kişileri etkiler. Don Kişot, dev olduklarına inanarak rüzgar değirmenlerine mızrakla saldırır, sonuçta komik bir mağlubiyet yaşar. Yolculuğu boyunca, Don Kişot çeşitli karakterlerle karşılaşır ve bazı eylemlerinin istenmeyen sonuçları olur. Romanın devamında Don Kişot'un maceralarını okuyan yeni karakterler devreye girer ve onunla alay etmeye başlarlar. Bu karakterlerden biri olan, adını Sanson Carrasco koyan bir adam, kendisini Beyaz Ay'ın şövalyesi olarak tanıtır ve Don Kişot'a meydan okur. Don Kişot kaybeder ve eve dönmesi zorlaşır. Nihayet La Mancha'ya geri dönmeyi başaran Don Kişot'un iyileşmesi umuduyla yeğeni, hizmetçisi ve papazı onun şövalye romanlarının olduğu kitaplığı yakma kararı alırlar. Ancak Don Kişot yine de sanrılarından vazgeçmez ve bir süre sonra başka bir maceraya atılır. Son bölümde Don Kişot, Montesinos adasını aramak için bir yolculuğa çıkar. Seyahati sırasında daha fazla zorlukla karşılaşır ve çeşitli karakterlerle tanışır. Bunlardan biri olan bir dük ve düşes zalimce onunla ve Sancho Panza ile alay eder. Hikayenin en dokunaklı anlarından birinde Don Kişot, kendi maceralarına dayanan bir oyun sergileyen bir tiyatro grubu ile karşılaşır. Bu bölüm, romanın içinde gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırları daha da bulandırır. Sonunda Don Kişot'un sağlığı kötüleşir ve evine dönmek zorunda kalır. Şövalyelik uğraşlarından vazgeçer. Ölüm döşeğindeyken aklı başına gelir ve yeniden Alonso Quijano olur. Zarar verdiği kişilerden özür diler ve pişman bir adam olarak hayata veda eder. Roman, asil ideallere yönelmenin ezici zorluklar olmasına ve toplumsal onay olmamasına rağmen değerli olduğunu vurgulayan bir yazı ile sona erer. Don Kişot, hiciv, macera ve psikolojik içgörüyü ustalıkla harmanlayan bir eserdir. Gerçeklik ile hayal arasındaki çizgiyi, edebiyat ve hayal gücünün önemini, aşırı idealizmin aptallığını ve insan doğasının karmaşıklığını inceler. Don Kişot karakteri bugün bile, toplumsal dezavantajlar ve eleştirilere rağmen asil ideallere yönelmenin sembolü haline gelmiştir. Yel değirmenlerine karşı savaşmak, Don Kişotluk yapmak tabirleriyle günlük dile yerleşen bu eser dünya edebiyatının kültlerinden olması açısından okunmaya değer bir kitaptır. Bu tarz psikolojik icivleri seviyorsanız Don Kişot'a bir şans verin deriz. Tembel okur tavsiyesidir.